Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün yeni nesil gitar pedallarını inceleyeceğiz. Yeni nesil derken ne faydaları var bunun? Tek bir pedalda içerisinde farklı bir sürü efekt barındırabiliyor ve presetleri oluyor. Ayarlarımızı sevleyebiliyoruz ve istediğimiz zaman çağırabiliyoruz. Bu sayede tek bir pedalla birçok pedalımız var gibi oluyor. Sahnede de bu çok işimize yarayabilir. Moore'un harika bir serisi var. X2 serisi. Bu X2 pedallarından preamp'ı var. Bunun içerisinde farklı amfi modellemeleri yükleyebiliriz ve sahnemizde kullanabiliriz. Ve daha sonra eğer bir amfi kullanmıyorsak onu bir kabin simülasyonuna yollamak isteyeceğiz. O zaman kabin X2 pedalını kullanabiliriz. Bunun içerisinde birçok farklı kabin turu mevcut. Onların modellemeleri mevcut. Sonra tabii ki efektler gerekiyor. Delay efektleri. Bunun içerisinde birçok farklı delay var. Tape delay, digital delay, ping pong delay ve daha aklınıza gelmeyecek birçok delay efektini içerisinde barındıran dijital bir pedal. Ayrıca bir reverb pedalı var. Yine hall reverb olsun, room reverb olsun, shimmer olsun ve sonsuz reverb döngüsü sağlayacağımız bir tuşu da var. Bunların hepsini bugün hafif hafif tanıtacağız. Bir kutu açılışlarını yaparız artık. Bir ön tanıtımlarını yaparız. Bu pedalları nasıl kullanabilirsiniz? Ne işinize yarar? Hangi koşullarda, ne tarzda kullanım sağlayabilirsiniz bu pedalları? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da ilerleyen bölümlerde bu pedalların teker teker de incelemelerini yaparız ve efektlerini olsun, tonlarını olsun size farklı videolarda dinletirim. Bugün öncelikle bu 4 pedalı hızlıca tanıtmak istiyorum sizlere. Bu pedalları bize yollayan Senkop Müziğe çok teşekkür ediyorum. Eğer ürünlerle ilgili herhangi bir indirim kuponu alırsam açıklamalar kısmına bakınız. Oradan ulaşabilirsiniz bu indirim kuponuna. Ayrıca mağaza bağlantılarını da açıklamalar kısmına bırakıyorum ürünleri. Tanıtıma başlamadan önce kanala abone olursak, bildirim zilini açarsak çok mutlu olurum. Ayrıca sosyal ağlarımız var. Discord kanalımız son derece aktif. Eğer gitar hakkında yoğun sorularınız varsa, birbirinizle bir şeyler paylaşmak istiyorsanız Discord sunucumuzda dostlarım hep birbirlerine yardım ediyorlar. Mutlaka bir Discord sunucumuza uğrayın derim. Hepsinin bağlantısını açıklamalar kısmında mevcut. Evet, dilerseniz bu harika pedalların kutu açılışıyla tanıtımlarına başlayalım. Evet, öncelikle preamp modelinin kutu açılışını yapalım. Zannediyorum ki içerisinden benzer şeyler çıkacaktır. Bir USB kablomuz çıktı, Type-C. Bu ürünlerin bazılarını bilgisayara bağlayabiliyoruz ve bilgisayarda programları var. İçerisindeki tonları ayarlayabiliyoruz. Ve ayrıca adaptör de geliyor. Yani pedalla birlikte adaptörünün gelmesi çok iyi bir şey. Size ekstra bir adaptör masrafına sokmayacak. Ürünü güzel bir şekilde poşetlemişler. Düğmelerini korumaya almışlar. Evet, preamp modelimiz beyaz bir model. Şuraya koyalım. İçerisinden başka ne çıkıyor? Kullanım kılavuzu çıkıyor. Size ben üzerindeki düğmelerin neler olduğunu ve ürünün ne gibi özellikleri olduğunu birazdan anlatacağım. Diğerlerinin de açılışlarını yapalım. Kabinimizi açalım bu sefer de. Benzer şeyler çıkacağını düşünüyorum içerisinden. Evet, yine adaptör var ve USB kablosu var. Bu ürün de bilgisayara bağlanabiliyor ve programı sayesinde ton yazabiliyoruz. Bu ürüne de ayarlarını bilgisayardan yapabiliyoruz. Poşetinden çıkartalım. Şuraya koyalım. Gayet şık duran ürünler. Şimdi daha renkli olan modellerimize geldi sıra. Delay'in içinden neler çıkacak bakalım. Gördüğünüz gibi Delay'de herhangi bir USB kablosu çıkmadı çünkü Delay'in bilgisayar bağlantısı bulunmuyor. Tonlarını direkt üzerinden ayarlayabiliyoruz ve yazabiliyoruz. Ve son olarak da reverb pedalımız var. Bunu da kutusundan çıkartalım. Gördüğünüz gibi reverb'de de herhangi bir USB kablosu çıkmadı. Reverb pedalımızı da şöyle koyalım. Kutuları bir kenara koyayım. Ton zincirine göre dizeceksek ilk önce gitarımız preamp'e girecek. Oradan kabin modellemesine gidecek. Ardından delay'e gidebilir ve son olarak da reverb'e varabiliriz. Bu sırayla inceleyelim isterseniz. Evet, preamp'tan başlayalım. Sağ tarafta gitar girdiğimiz kısım var. Sol tarafta ise çıkışımız var. Ve sol tarafta yine içerisinde halihazırdaki presetlerde neler bulunduğu var. Burada gördüğünüz gibi orijinal isimlerini yazamıyorlar tabii telif hakkı olduğu için. Burada Fender Twin Reverb'ler, Jazz Chorus'lar, Marshall GCM 800'ler, PV EVH 5050'ler gibi amfi modellemeleri mevcut. Gördüğünüz gibi 1'den 7'ye kadar ışıklar var. Bunlar mavi yanarsa buradakiler, mor şeklinde yanarsa da buradaki presetler açık oluyor. Tabii ki buradakilere sadık kalmak zorunda değilsiniz. Siz USB'den bağladığınız zaman buradaki presetlerin içerisine istediğiniz amfi modelini atabiliyorsunuz. Üst tarafta da gördüğünüz gibi adaptör girişiyle USB çıkışı var. Pedalın üzerinde halihazırdaki amfilerin gain'ini, tizini,
level'ını, midini, basını ayarlayabildiğiniz potanslar var. Bunları ayarladıktan sonra S ve basılı tutarsanız kaydediyor. Basılı tutmazsanız bir kere bastığınızda da presetler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Tabi sahnede bu zor olacaktır. Sahnede ne yapacaksınız? Presetler arasında geçiş yapmak isterseniz ikisine birden basıyorsunuz. Mod değiştiriyorsunuz ve preset moduna geçmiş oluyorsunuz. Yukarı aşağı oklarını görüyorsunuz. Burada presetler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Mod tuşundan çıkarsanız da Kanal A, Kanal B diyor. Bir tane presetin içerisinde 2 tane kanal atayabiliyorsunuz. Mesela bir clean kanal olabilir ve drive'lı bir kanal olabilir. Arasında geçişte bu sayede yapabiliyorsunuz. İçerisindeki halihazırda olan amfi modellerine sadık kalmanız gerekmiyor. USB'den bağlayıp programını açtığınız ve Moore'un stüdyo web sitesine girdiğinizde farklı istediğiniz amfi modellerini de içerisine indirebiliyorsunuz. Onun haricinde IR kabul ediyor ve farklı kopyalanmış amfiler varsa uyumlu dosyalarını içine attığınız zaman o amfilerin simülasyonlarını da bu pedalın içerisine atayabiliyorsunuz. Yani bakarsanız aslında sınırsız seçenek olan bir preamp pedalı kendisi. Kopyalanmış amfi modellerini de simülasyonlarını içine atabiliyoruz. Aslında içerisinde bir kabin simülasyonu da mevcut. 3 tane dosyaya kadar destekliyor bunu. Fakat bunun ayarlarını ancak USB'den bağlayıp program içerisinde yapabiliyoruz ve bu ayarlar arasında geçiş yapamıyoruz. Kabin simülasyonu açıp kullanabilmeniz mümkün. Ama bana yetmez diyorsanız farklı kabin simülasyonları arasında geçiş yapayım ve sınırsız kabin simülasyonuna ulaşayım diyorsanız o zaman CAP X2 modeline de sahip olmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde sağ tarafında inputlar var. Bunda 2 tane giriş olduğunu görüyorsunuz. Hem stereo bağlantı sağlayabiliyorsunuz veya farklı 2 tane gitarınızı da bağlamanız mümkün. Hatta gitar ve bas aynı anda bağlamanız da mümkün oluyor. Çünkü stereo çıkışı var ve bazı ayarlar sayesinde bası farklı, gitarı farklı yerden bile çıkış sağlayabiliyorsunuz ama bunun ayrıntılarını daha sonradan bu pedalı özel incelediğimizde bakarız. İçerisinde bulunan kabin modellemelerini görüyoruz halihazırda. Burada bas gitar için de kabin modellemeleri olduğunu görüyoruz. Yine aynı mantık. 7 tane var. Fakat bu 7 ile sınırlı değil. Farklı renge geçtiğinde içerisine 14 tane preset atayabiliyoruz bunun da. Yine aynı anda bastığımızda mod değiştiriyor ve presetler arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Yine save tuşuyla da geçiş yapabiliriz presetler arasında. Mod tuşunda değilse sağdaki switch bypass yapmamızı sağlıyor ve pedalı kapatmış oluyoruz. Soldaki tuş ise AB arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Her bir presette 2 tane kabin bulunabiliyor ve bunlar arasında geçiş yapabiliyoruz bu tuş sayesinde. Stereo bağladığımızda 2 kabini de aynı anda açabiliyoruz. Sanki 2 kabin kullanıyormuş gibi de ton elde edebiliyoruz. A'ya B'ye farklı kabinler atayıp farklı ton seçenekleri elde edebiliyoruz. Üzerinde neler var? High cut var. Yani tiz frekansları yok edebiliyoruz. Low cut var. Pass frekansları yok edebiliyoruz. Level'ını ayarlayabiliyoruz. Bir tane gecikme ayarı görünüyor. 0 milisaniye ile 20 milisaniye. Bu harika bir özellik. 2 tane kabin aynı anda çalıştırdığımız zaman o 2 kabinin arasındaki milisaniye gecikmesini ayarladığımızda güzel bir şekilde ayarlarsak çok daha dolgun bir ton elde ediyoruz. Sanki 2 gitar aynı anda çalıyormuş hissiyatı yaratabiliyoruz. Bu ufak gecikme sayesinde çok daha dolgun ton geliyor. Ve buradan da farklı kabin türleri içerisindeki sevli farklı kabin türlerini seçebiliyoruz. Kulaklık çıkışı olduğunu da görüyoruz. Bu kulaklık çıkışın sayesinde mesela bir de distortion pedalımız var. Ondan sonra buna girdik ve kulaklık çıkışından çok harika tonlar duyabiliriz. Kabin modellemesi aldığımız için sessiz bir ortamda, sessiz bir şekilde kulaklıkla çalışmak istiyorsak ve güzel bir ton duymak istiyorsak bu kabin pedalı bizim çok işimize yarayabilir. Dediğim gibi ince ayrıntılarını daha sonraki videolarda anlatacağım. Delay'e geçecek olursak burada da stereo girişimiz var. Dolayısıyla eğer bu pedallara aynı anda sahipsek buradan stereo çıkıp buna stereo bir şekilde giriş sağlayabiliyoruz. Yine stereo bir şekilde çıkış alabiliyoruz bu pedaldan da. Bu pedalda USB yok. Herhangi bir PC'den kontrol yapamıyoruz. Tüm ayarları üzerinden sağlayabiliyoruz. İçerisinde bulunan farklı delay modlarını buradan görebiliriz. Digital delay, analog delay, tape echo, dynamic delay, liquid, Modverse, Galaxy, Dual, Ping Pong, Crystal, Rainbow, Low Bit ve Fuzz şeklinde farklı 14 tane delay efekti içerisinde mevcut. Yine üzerindeki presetleri buradan renk değiştirerek geçiş yapabiliyoruz.
Ya mod tuşuyla ya da save tuşuyla. Her dileğin farklı ayarları olabilir ama ortak ayarları da var. Mix düzeyini buradan ayarlayabiliyoruz. Zamanını buradan ayarlayabiliyoruz. Feedback süresini buradan ayarlayabiliyoruz. Fakat delay'den delay'e değişen ayarlar da Tweak 1 ve Tweak 2 potanslarıyla ayarlanabiliyor. Bunların da hangi delay'de hangi ayara geldiğini, denk geldiğini kullanım kılavuzundan öğrenebiliyoruz. Zaten bu delay pedalında ayrıntılı incelediğimiz zaman içerisinde farklı delay'lerin farklı tepkimelerini nasıl veriyor onları ayrıntılı bir şekilde bakarız. Bypass tuşu tabii ki pedalımızı kapatıyor. Burada top tempo tuşumuz da mevcut. Farklı zaman ayarlarını da top tempo tuşuyla yapabiliyoruz sahnede. Ve son olarak da reverb pedalımız var. Reverb pedalımız da delay pedalımıza benzer özellikler taşıyor. Onun da yine stereo giriş çıkışı mevcut. İçerisinde room reverb, hall reverb, church, cave, plate, spring, mod, stud reverb türleri var. Özellikle modülasyon reverb'ler, warp gibi, shake gibi, crash, shimmer gibi, dream gibi efektler her pedalda bulabileceğimiz şeyler değil. Prosesörlerin içerisinde belki oluyor ama bu reverb pedalının içerisinde hem klasik reverb'ler olsun hem farklı modülasyon reverb'ler olsun içerisinde barındırıyor. Bunda da yine presetler arasında geçiş yapabiliyoruz. USB bağlantısı yok. Tüm ayarları üzerinden yapabiliriz. High cut ve low cut var. Reverb'lerde bazen tizleri ve pesleri kısmak isteyebiliriz. Çünkü bunun gibi pedallarda reverb'ler alt tarafı çok yoğun bir şekilde doldurup sinir bozucu hale gelebiliyor. Bunlar sayesinde o alt frekansların yoğunluğunu azaltabiliriz. Yine mix tuşumuz var. Decay var. Yani reverb'ün zamanı ne kadar olacak? Kısa bir reverb mi olacak? Uzun bir reverb mi olacak? Onu ayarlayabiliyoruz. Ve pre-delay, bunun sayesinde de ilk yansımanın ne kadar olacağını ayarlayabiliyoruz. Bu terimlerden uzaksanız harika bir reverb videosu hazırlamıştık. Reverb nasıl kullanılır, reverb türleri nelerdir diye. O videoyu kartlar bölümüne bırakıyorum. Oradan o videoyu izlerseniz reverb hakkında inanılmaz bilgilere ulaşabilirsiniz. Yine save tuşumuzdan preset geçebiliriz. Ayarlarımızı saveleyebiliriz. Bypass sayesinde pedalı açıp kapayabiliriz. Fakat beni en çok etkileyen özelliklerden bir tanesi şurada bir infinite butonunun olması. Arkadaşlar son bastığımız notayı sonsuza kadar o reverb'de dönmesini sağlıyor bu tuş. Siz bırakana kadar altta o reverb sonsuz bir şekilde dönmeye devam ediyor. Mesela la'yı tınlattınız ve bastınız. O la notası aşağıda bir seçtiğiniz reverb şeklinde dönmeye devam ederken üstüne solo atabiliyorsunuz. Bu size inanılmaz değişik efektler sağlamanız, inanılmaz farklı çalım tarzları sağlamanızı sağlayan bir tuş. Bunun üzerinde koymaları çok önemli bence. Güzel bir ayrıntı olmuş. Evet. Yeni nesil pedallarımız bu şekilde. İlerleyen günlerde bu pedallar hakkında ayrıntılı videolarda çekeceğiz. Ayrıca sizlere bu pedalların tonlarını dinletebileceğim videolarda hazırlayacağım. Evet dostlarım, Moore'un üretmiş olduğu bu yeni nesil pedalları nasıl buldunuz? Siz bu pedallardan bir tanesine sahip misiniz? Efektlerini, tonlarını seviyor musunuz? Başarılı buluyor musunuz? Ya da bu tarz dijital ürünler yerine analog versiyonlarını tercih mi edersiniz? Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. O yüzden yorumlar bölümünü kullanmayı unutmayınız. Ayrıca Senkop Müziğe teşekkür ediyoruz bu harika ürünleri bize gönderdikleri için. İndirim kuponu alabilirsem açıklamalar kısmına indirim kuponunu bırakacağım. Ayrıca ürünlerin mağaza bağlantılarını da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Dostlarım, bu harika içeriklerin devam etmesi için beğenileriniz çok önemli. Ayrıca kanalı takip etmeniz ve bildirim zilini açmanız da çok önemli. Kanalımız büyüdükçe daha güzel içerikler üretmeye, daha güzel ürünler tanıtmaya devam edeceğiz. Sosyal ağlarımızı da lütfen takip edelim. Aytek Akçakaya Instagram olsun, Gitar Koçu Instagram olsun, Twitch, Gitar Koçu Twitch olsun. Burada canlı yayınlarımız oluyor. Mutlaka oraya da takiplerinizi bekliyorum dostlarım. Bugünlük benden bu kadar. Yakın zaman içerisinde bugün tanıttığım ürünlerin ayrı ayrı incelemelerini de yapacağız. Tonlarını da size dinleteceğim. O zamana kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz.